Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere düz örgülerinizde örgülerinizi böyle desen çalışmalarıyla süsleyebilmeniz için ekoseli bir çalışmanın nasıl işlendiğini anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu görüntüsü olan çok kolay ve çok güzel bir çalışmadır arkadaşlar. Bu takımı size anlatırken de içerisinde işlemeyi gösterdim, fakat daha ayrıntılı ve tek bir video olabilmesi adına bugün bu işlemeyi size nasıl yaptığımı bütün ayrıntılarıyla, daha büyük örgülerde ya da baklava dilimlerini daha büyük, daha küçük çalışmak istediğinizde nasıl yapabileceğinizi, nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Evet, genelde iki renkle işlenir arkadaşlar. Bu mavi ve lacivert çalışmamı çok gördünüz. O yüzden işleme çalışmamı bu sefer pembe renklerle yapacağım. Şöyle koyu ve açık renk, iki pembe rengin kombinasyonu olan bir çalışma olacak. Arkadaşlar, bu tarz örgülerde, düz örgülerde işleme yaparken şu ekose çalışmalarını bir matematiğe oturtuyoruz aslında. Çünkü eşit bir şekilde şöyle açılıp büyüyüp küçülmesi gerekiyor bu dilimi oluşturabilmek için. Bunu yapmanın en kolay ve en pratik yolu tek sayılara dikkat etmektir arkadaşlar. Şayet tek değil de çift sayılarla yol almaya kalkarsanız baklava diliminizi yapabilirsiniz, fakat sonra şu içerisinden geçecek olan çalışmanız denk gelmez. O yüzden tekli sayılara dikkat edeceğiz. Örgünün büyüklüğüne ya da şu baklava diliminin büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz yedili bir çalışma. Bakın, 7 derken kastettiğim şu koyu renkli olan kısımları saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle bir yedili çalışma. Bunu daha büyük yapmak isterseniz 9, daha küçük yapmak isterseniz 5 sayısından yola çıkarak yapmanız gerekiyor. Yani tekli sayılar kullanmanız gerekiyor. Evet, şimdi başlayalım. Çalışırken de anlatacağım nelere dikkat etmeniz gerektiğini. Şimdi bizim bir hırka çalışmamız var. Böyle minicik bir çalışma. Hatta şöyle tutalım. Bakın, bizim işleme yapabileceğimiz kısım şu görmüş olduğunuz ön beden. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu: baklava dilimimiz arkadaşlar, burada çok küçücük ya da çok büyük olmaması lazım. O yüzden şuranın sayısı bizim için önemli. Bizim şu görmüş olduğunuz ölçüde 7'li baklava dilimi bizim için ideal. 5'li yaparsak daha küçük olur. 7'li yaparsak böyle tam doldurur. Şimdi 7'li derken neyi kastediyorum? Hemen elime şöyle iğnemi alayım, bakın göstereyim. Şöyle yakından baktığınızda bakın, haroşa örgüler bitiyor. İlik kısmım bitiyor ve düz örgülerim başlıyor. Görüyor musunuz? Bu düz örgüleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şeyi şu alttan da sayabilirsiniz. Haroşa eğer bir çalışmanız varsa lastik örgünüzde, bu etek bantında şu haroşa dişlerini de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın, vardığım nokta aynı. Yani ben işlememin ana başlangıcını buradan yapacağım. Eğer bunu 7 değil de 9 yapmak istersek, tek sayılarla çalışacağız diyoruz ya. O zaman 8, şu 9. yerden girişimizi yapabiliriz, ama büyük olacağı için ben 7'li çalışıyorum. İsteyen arkadaşlar örgüsünün büyüklüğüne göre 9'lu çalışabilir. İşleme için ihtiyacımız olan, şöyle varsa mümkünse arkadaşlar, ucu küt olan işleme iğneleri var. Bunlardan kullanabilirsiniz. İşleme ipi olarak da arkadaşlar orta kalınlıkta normal örgümüzü ördüğümüz ipimizle aynı özelliklere ve aynı kalınlıklara sahip bir ip kullanmanız yeterli. Şimdi çalışma yaparken özellikle bu ipleri uzun tutun. Şu görmüş olduğunuz benim ipim 2 metrenin üzerinde, ortalama 2,5 metre. Çünkü örgünün, bakın,
Her iki tarafını da aynı iple çalışacağım. Şurada bir düğüm olsun istemiyorum. Bakın örgümüzün işlemesinin iç tarafı yine çok muntazam ve çok düzgün. Şimdi şurada bir düğüm olmasını istemediğim için her iki tarafın ipini şöyle tek seferde alıyorum. Uzunca bir ip aldım. 2,5 metre civarında. Yarısını bir tarafa, yarısını diğer tarafa bırakıyorum. Bakın. Burası daha sonra işlerken kullanacak olduğum ip. Şimdi ne dedik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğin, bakın ilk ilmeğin içinden hemen lastik örgümün üzerinden çıktım. Şöyle biraz yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar V çalışmaları yapacağız. Bakın. İğnemizle beraber örgümüzün üzerinde aslında hep bir V çalışması olacak. Onu şöyle yapıyoruz. Şimdi çıkış yaptığımız düz ilmeğimiz burası. Bunun etrafından V yapabilmemiz için şöyle bir üstteki ilmeğin, bakın zaten yuva belli. Sağından girip solundan çıkıyorum. V'min bir kenarını yapmış oluyorum. V'yi tamamlayabilmek için ilk başlangıç yerim var. Bakın buraya batıyorum. Geliyorum. Şimdi hemen ikinci V çalışmasının çıkış noktasını bulmam lazım. Bakın hemen buradaki, yani şu ilmeğin hemen sol tarafındaki ilmeğin içerisinden yine çıkıyorum. Böyle yana kaya kaya ilerleyeceğiz. Tıpkı burada olduğu gibi. Bakın hep kayarak gidiyor. Sıradaki, bakın düz ilmeğin içerisinden çıktım. Yine aynı çalışmayı yapacağız. V yapabilmem için bakın bir üstteki ilmeğin şöyle sağından girip solundan çıkıyorum. V'min ilk kenar çalışmasını yaptım. V'yi tamamlayabilmek için başlangıç noktam burası. Buradan giriyorum. Bakın hemen çıkış yaptığım yer yandaki ilmeğin içi. Yandaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Bakın ikinci V çalışmam oldu. Devam edelim. Üçüncüyü yapacağız. Yine bakın bir üstteki ilmeğin sağından girdim. Solundan çıktım. Ve tekrar başlangıç noktama battım. Ve hemen yanındaki ilmek, onun arasından çıktım. 3'e tamamladık. Bunu 7'ye tamamlayacağız. Bakın bir üstteki ilmek, sağından girdim. Solundan çıktım. Ve başlangıç noktama batarak V'mi tamamladım. Yine hemen yandaki ilmeğin içerisinden çıktım. 4 oldu. Biraz daha hızlanalım. Hemen yana battım. 5'i tamamladım. Bakın yandaki ilmek. Yine bir sağdan bir soldan üstteki ilmeğe girdim. Ve tekrar yandaki ilmeğe. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne dedik? 7 ilmek dedik. Bu bizim sonuncu ilmeğimiz. Bakın üsttekinin sağından girip solundan çıktım. Orta noktama battım. 7'yi tamamladım. Şimdi bu taraftaki 7 bitti. Şuna bakalım. Bakın şöyle geldik. Şimdi tam tersi tarafa, burada artık bittiği için tam tersi tarafa doğru yine aynı çalışmayı yapacağız. Şimdi orta noktama battım. Artık bu taraftan değil. Değişen hiçbir şey yok. Sağ tarafa doğru yine sıradaki ilmeğin, bakın içinden çıktım. Hiza aldığımızda bir önceki, bakın ilmeğin hizası. Aynı şeyi yapıyorum. Üst sıraya geldim. Sağından girip solundan çıktım. Yine başlangıç noktama battım. Ve yine bakın geliyorum. Hemen yandaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Biraz hızlıca hareket edeyim. Bakın hep bir yandaki ilmeğe ve bir üst sıraya geçiş yapıyoruz. Bakın bir yine şöyle sayıyoruz. Şurası bizim
Burada da ilk V çalışmamız oluyor. Şuradaki 7, buradaki bizim birinci çalışmamız oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 6, bakın yandakine de batınca 7. Ne yaptık? 7 sağa doğru, 7 sola doğru çalışmış olduk. Şimdi tam orta noktadayız. Bakın arkadaşlar, yine 7 bittiği ilk başlangıç hizamızdayız. Tekrar sola doğru kayalım. Hep aynı şeylerin tekrarı. 7 sağa tamamlıyoruz, 7 sola tamamlıyoruz. Eğer bunu 5 ilmek üzerinden yapmış olsaydık, bu kez 5 sağa 5 sola çalışacaktık. Ya da 9 ilmek üzerinden yapsaydık, yine 9 sağa ve 9 sola olacak şekilde çalışacaktık. Evet, şimdi tekrar sola doğru 7 tane V çalışmamı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine bura bitti. Tekrar sağa doğru. Değişen hiçbir şey yok. Bunu 1 kabul ediyoruz. Şimdi 2. Yanındaki 3. Yanındaki 4. Çok kolay arkadaşlar, çok kolay. Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip eden sıkı takipçilerimden Zehra Hanım. Bu videoyu özellikle onun için çekiyorum. Kendisi gayet güzel örgü örer ama bu işlemeyi bir türlü yapamadım dedi. O yüzden biraz ona özel bir çalışma oldu. Kendisini de çok severim. Çok duasını almışımdır. Çok teşekkür ederim kendisine. Bu video ona özel olmuş oldu ama bilmeyen birçok arkadaşıma da faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi 2, 4, 6, bakın 7'yi tamamladım. Ne yapıyoruz? Tekrar sol tarafa doğru kayıyoruz. Bakın sol tarafa doğru ve sol tarafa doğru. Bakın işlememiz bitti. Etek kısmından yaka tepesine kadar gelmiş olduk. Bakın yaptığımız çalışma bu. İpimi de bayağı uzun bırakmışım. Arttı. Çünkü bunda ip yetmeyince arkadaşlar bağlamak sıkıntı oluyor. Şimdi bağlamasını da yapalım. Bakın böyle geldim. Arkayı çevirdim. Şuraya şöyle bir düğüm atıyorum. Tekrar şöyle bir düğüm daha atıyorum. Aslında bu düğüm muhtemelen yeterli olur ama her ihtimale karşı, hani sökülmesin diye, bakın ipi biraz uzun bırakıyorum. Şöyle ipin, katlı da bir ip, ikiye ayırıyorum. Bir tığ yardımıyla şöyle yarısını aşağıya alıp şurada tekrar bir düğüm daha atıyorum ve iyice sağlam olduğuna emin oluyorum. Bakın nasıl bir görüntümüz oldu. Görüyor musunuz? Tertemiz bir işleme çalışması oldu. Düz yüzü kadar, arka yüzü de düzgün. Şimdi aynı çalışmayı uzun bıraktığımız ipimiz, bakın burada düğüm olmasın diye bunu yaptık. Yine iğneme geçirdim. Örgümü çeviriyorum. Aynı şeyi yapacağız. Şimdi bunu birinci V çalışması kabul ediyoruz. Sağa doğru hemen bakın üstündeki ilmeğe giriyorum ve V çalışmamı yapıyorum. Bu kadar kolay.
Arkadaşlar bakın, mesela yanlış yere battım. Bir altına battım. Bunu hemen fark edersiniz. Bir üste çıkarak düzeltebilirsiniz. Evet, 1 2 3 4, yine hep 7'yi takip edeceğiz. 5 6 ve son olarak 7.'yi çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7'yi çalıştım. Bu kez sola kayıyorum. Artık burayla işim bitti. Şimdi sol tarafı çalışalım. Şimdi burada bakın arkadaşlar, işlememiz olduğu için şimdi sıradaki işleme nasıl denk geliyor görüyor musunuz? Bakın, en son burayı böyle işlediğimde baklava dilimim oluşmuş oluyor. Normalde devam etseydim böyle devam edecekti. Şimdi buradaki baklava dilimini bitirdik. Birincisini tamamladık. İkincisini yapacağız. Şimdi bir sonrasını yapmış olsaydık bunu yapacaktık. Dolayısıyla bunun bakın hemen sağ tarafından çıkışımı yapıyorum ve işlemeye devam ediyorum. Hep bir ilmek sağa kayarak. Bu kenar kısımları da arkadaşlar örgünüzün büyüklüğüne göre şekil alır. Bazen daha kısa gelir. Şu baklava dilimini tamamlayamayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi onu da göstereceğim size. Evet. Bakın şimdi geliyorum. Yine burada da 7'yi tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu 7. Şimdi biz 7'yi burada tamamlayabildik arkadaşlar. Ama tamamlayamayabilirdik. Tamamlayamasaydık hiç önemli değildi. Tamamlayabildiğimiz için bakın tekrar benim kız evi süpürdü geldi. Evet. Şimdi 7'yi tamamladık arkadaşlar. Yine sola doğru bakın. Şurayla buluşacağız, yine devam ediyoruz. Bu buluşmaya da bilir. Hiç önemli değil. Şimdi burayı tamamladıktan sonra diğer çalışmamda göstereceğim. Onda tamamlanmadı. Yine bakın hep bir üstteki sola kayarak işlememize devam ediyoruz. Evet, bakın bu artık son V çalışmam ve bakın çalışma bitmiş oldu. Şimdi gelelim, bakın arkası ne kadar temiz oldu görüyor musunuz? Geliyorum, yine aynı şeyi yapıyorum. Şöyle batarak önce bir düğüm atıyorum. Sonra bir kez daha düğüm yapıyorum. İyice sağlam olsun, açılmasın. Yine az uzun bırakıyorum. Ve geliyorum, şu ipi katına ayırıyorum. Tığımın yardımıyla şöyle bir tarafını şuradan içeri alıp tekrar düğümlüyorum. Hani ne olur ne olmaz, bir tane düğümü sökülse bile biri sökülmesin diye böyle titiz davranmakta bence fayda var. Evet, düğümümü yaptım, artık fazlasını kesebilirim. Evet, bakın ne kadar düzgün bir çalışma yapmış olduk. Şimdi biz ana baklava dilimimizi tamamlamış olduk. Sıra açık renkli ipimizle şu diğer hani baklavanın içine baklava geçecek, onu yapacağız. Şimdi açık renk yine örgü ipimle aynı özelliklerde olan
İpimi alıyorum. Evet, aldım. Şimdi burada şurada yaptığımız şeyi yapmamız mümkün değil. Çünkü biri bir taraftan bakın başlayacak, diğeri diğer taraftan başlayacak. O yüzden şöyle biraz pay bırakıyorum ipin ucunda ve az yukarısından şöyle 2 kere düğüm atmam yeterli. Bakın 2 kere düğüm atıyorum. Geliyorum. Bunda hiza almak çok kolay. Bakın ilk düz ilmeğimin olduğu yer benim başlangıç ilmeğim. Arasına giriyorum. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine V çalışması yapıyoruz. Bakın bir üst ilmeğin sağından girip solundan çıktım. Sonra başlangıç noktama batarak V çalışmamı tamamladım. Sağa doğru kaydırıyorum. Hemen sağdaki ilmeğe giriyorum. Ve yine V çalışmamı yapıyorum. Bakın. 2 tane yaptık. Bu üçüncüsü. Üçüncü V çalışmamı da tamamladığımda bakın sıradaki V çalışması benim az önce koyu renkle çalıştığım çalışma. Dolayısıyla bunu atlıyoruz. Bundan sonra bakın çalışma yaptığımda nereye yapmam lazımdı? Buraya. Direkt oraya iğnemle batıyorum ve çıkışımı oradan sağlıyorum. Gördünüz mü? Devam ediyoruz. Yine hep aynı şey. Ve çalışmamı yaptım. Geldim. 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 Evet. Tam şu anda bakın. Şu anda tam baklava diliminin orta noktasındayım. Buradaki V çalışmamı tamamlıyorum. Ve tekrar sola doğru şuradan bakın V çalışmamı tamamlıyorum. Ve tekrar sola doğru V çalışacağım. O yüzden sol taraftan çıkıyorum. V'mi çalıştım. Ve tekrar V'mi çalıştığımda bakın sıradaki V çalışmam bir önceki çalışmamın olduğu yer. Yine atlıyoruz. Bakın hemen yanından çıkıyorum. Baklava dilimimin içerisinde bakın 1, 2, 3. Şöyle saydığımızda yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. Şu 7 sayısı hiç değişmiyor. Yani 5'li ya da 9'lu yapmak istediğinizde yine bunlara dikkat edin. Çok kolay. Evet geldim. Hemen yan tarafta yaptım. Sola kaydım. Tekrar V çalışmamı yaptım. Ve sola kaydım. Son V çalışmamı yaptım. Bakın yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane V çalışması var. Bitti. Tekrar sağa doğru kayıyorum. Tekrar sağa doğru kayıyorum. Bakın yine sıradaki V çalışmam bir önceki çalışmam. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum. Burayı atlıyorum. Ve V çalışmama devam ediyorum. Bu kadar kolay. Bakın yine yanlış yere battım. Aşağıya hemen fark edip yukarıya alıyorum. Bu kadar kolay. Evet 2 ve 3. çalışmayı yaptığımda bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve yine orta noktadayım. Tekrar sola kayıyorum. 7'yi tamamladıktan sonra sağa ya da sola kayıyoruz. Yönümüz nereyse orası. Bakın 1 2 3'ü tamamladım. Dördüncüsü yine bir önceki işlemedeki V çalışmam. Yine atlıyoruz. Sıradakinin yuvadan çıkıyoruz. Evet.
Bakın son V çalışmam tam kenar kısmıma geliyor. Bakın 1 2 3 4 5 6, yine 7'yi tamamladık. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Yan taraftan çıkıyoruz. Bakın. Bakın bitti, görüyor musunuz? Aynı şey. Bakın geldi. Burada bitti V çalışmamız. Şimdi bunu burada yine aynı şekilde düğümleyeceğiz. Bir daha göstereyim. Bakın şöyle bir. Sonra kendi üzerinde 2. İpi biraz uzun bıraktım. Şöyle ipi katına ayırdım. Sonra geliyorum. Şöyle arasından geçirip evet, gemici düğümü gibi oluyor. Bunu bitirdik. Şimdi ne yaptık? Şurada bakın düğümleyerek bir ip bırakmıştık. Aynısını ona yapacağız. Yine şöyle ayıralım. Çünkü orada zaten düğüm var. Önemli olan ilmeğin içinden çıkmasın. Onu da şöyle engelliyoruz. Geliyorum. Diğer yarısını aldım. Burada düğümlüyorum. Evet. Bitti. Bu kadar. Şimdi son bir çalışmamız daha olacak. Yine açık renk ipimizle bakın şurayı tamamlayacağız bu sefer de. Yani aslında aynı şeyleri yapacağız ama yine de ben tamamlayayım. Evet, yine ipimi iğneme geçirdim. Ne yapıyorduk? Biraz uzunca şu başlangıç ipimizi uzun bırakıp öyle düğüm atıyorduk. Tekrar bağlayabilmemiz için. Düğümümüzü attık. Bakın yine şimdi hizalayacağımız yer burayı almıştık ya. Şimdi de burayı alıyoruz. Bakın. Buradan çıkış yapıyorum. Bakın aynı yer. V çalışmamı buradan başlıyorum. Sağından girdim. Solundan çıktım. Sonra başlangıç yerime battım ve sola kaydım. Çalışmam sol tarafa olduğu için sola kaydım. 1 2 bakın 3 tane çalıştığımda sıradaki V çalışmamı görüyorsunuz. Atlıyorum onu hemen. Geliyorum, üstten devam ediyorum. Bakın burayı da çalıştım. Geldi, kendi rengiyle birleşti. Görüyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 7 oldu. Hemen bakın orta noktadan bu kez sağa doğru kayıyorum. Solu bitirdik. Şimdi sağ tarafa doğru V çalışmamı yaptım. Bakın geldi. Yine bir önceki V çalışmasının olduğu hiza. Atlıyorum hemen kenara. Devam ediyorum. 1 2 3 tane yaptığımda artık burayı da tamamlamış oluyorum. Bakın şuranın hizası olmuş oluyor. Tekrar sola doğru. Bakın geldim, yine atlıyorum sıradaki çıkış yerimden, batıyorum, geldim. Bakın yine orta noktadayım, hemen sağ tarafına kayıyorum ve buradan işliyorum. Sıradaki ve işlememiz artık tamamıyla bitti arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar güzel bir çalışma oldu. Evet, şimdi
Önce burada bir düğümleyelim yine. Bu düğümü yaparken işleme yaptığınız ipi sıkmayın. Sıkarsanız şunlar arkadaşlar toparlanır. Ona özellikle dikkat edin. Evet, düğümlerimizi yaptık. Şimdi ipi biraz uzun bıraktık. Kestik. Şuradan bir kez daha düğümleyeceğiz ve bitecek. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Böyle çok uzun uzun anlattım. Bazen böyle çok detay vermeyince anlayamayan, yapamayan arkadaşlar oluyor. Ben de özellikle bütün anlatımlarımı böyle uzun uzun yapıyorum ki anlamayan hiç kimse kalmasın. Evet, aynı şeyi buraya yapıyoruz. İpi uzun bırakmıştık. Katına ayırdım. Geliyorum. Düğümledim. Bir kez daha düğümledim ve bitirdim. Bakın ne kadar güzel oldu. Açık uzaklaşalım şimdi. Ekoseli çalışmamız sadece erkek bebeklere özel değil. Hep ben lacivert mavi çalıştığım için bugün özellikle böyle pembelilerle çalıştım ki kız bebekler için de çok güzel bir çalışmadır. O yüzden şöyle görün istedim. Şimdi ne demiştik? Şu çalışma şöyle bitmeyebilir demiştik, değil mi? Bakın. Öyle bitmedi arkadaşlar. Böyle bitti. Görüyor musunuz? Burada kapattık. Burada kapatmadık. Sebebini de söyleyeyim. Bu şimdi daha büyük bir çalışma. Şu görmüş olduğunuz 0-3 ay büyüklüğünde bir hırka çalışması. Hatta bunun hırkasını da size göstereyim. Bu da arkadaşlar 3-6 ay büyüklüğünde bebek için örülmüş bir hırka çalışması. Bakın, bayağı bir büyüklük farkı var. Dolayısıyla işleme yaparken ikisine aynı işlemeyi uygulamamız mümkün değil. Dedim ya, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu çalışmamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'lu bir çalışma kullandığım için yani şu ön bedeni ortalayıp böyle güzel bir görüntü sağlayabilmek için 9'lu bir kombinasyon çalıştım. Bu küçük olduğu için kendi gibi çıtı pıtı şöyle 7'li bir kombinasyon çalıştım. 7'li çalıştığımda burası böyle dönebildi. Dönmeyebilirdi. Burada bitebilirdi. Şu çalışmayı yapmayabilirdik. Tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani buraların böyle kalmasında da herhangi bir mahsur yok. Önemli olan şu alt kısımdan düzgün şu kısmı yerleştirdikten sonra şurayı artık gelişine göre, şu üst kısımları gelişine göre takip ederek işleyebilirsiniz. Evet, küçücük bir çalışmayı tam 33 dakikadır anlatıyormuşum. Varsın olsun, canınız sağ olsun. Evet, umarım faydalı olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Tıpkı Facebook'ta arkadaş eklemek, Instagram'da takibi almak kadar kolay ve aynı şeydir. Yani abone denildiğinde bir ücret sizden istenecekmiş gibi bir algı oluyor. Fakat işte YouTube'un arkadaş ekle değil de takip et değil de kullandığı isim abone ol. Abone ol'u tıkladığınızda artık aslında beni takip etmiş oluyorsunuz. Bildirim işareti var, bir zil işareti. Onu da tıkladığınızda YouTube size, ben her yeni video yüklediğimde ya da bir canlı yayın yaptığımda size bildirim gönderir. Elif Pirenvise yeni bir model yükledi der. Hemen yeni bir modelimi orada görmüş olursunuz. Hiç kaçırmadan o modelleri takip etmiş olursunuz. O yüzden abone olup bildirimleri gönül rahatlığıyla açabilirsiniz. Sizden kesinlikle abonelik sırasında ya da sonrasında bir ücret talep edilmez arkadaşlar. Evet, artık gönül rahatlığıyla abone de olursanız sevinirim.
Bir sonraki yeni bir model çalışmamda birlikte olabilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.